Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile daha karşınızdayım. Bugün biraz sesim takılabilir, gripim. Hani şimdiden kusura bakmayın. Bugünkü konum gerçekten çok önemli. Diploma denkliği sürecini tamamladım. Şimdi bu süreci baştan sona size anlatmak istiyorum. En başta şunu söyleyeyim. Diploma denkliği için dil öğrenmeyi beklemenize gerek yok derim. Çünkü diploma denkliği sürecinde sizin Hollandacığınıza dair, seviyenize dair herhangi bir şey sormuyorlar. Bu yüzden ben sizin yerinizde olsam, eğer sizin mesleğiniz burada denklik almayı gerektiren bir meslek ise hemen süreci başlatmanızı önerirdim. Ben de yaklaşık 5 ay sonra, yani buraya geldikten 5 ay sonra süreci başlattım. Önce evrakları tamamladım ve posta yolu ile ilgili birime gönderdim. Peki neydi bu evraklar? Hemen sayalım. Bunu ilk videomda anlatmıştım ama hızlı bir şekilde tekrar ediyorum. Birincisi diploma fotokopisi, transkript fotokopisi, Hollanda'da verilen kimlik kartı fotokopisi, pasaport fotokopisi, DUO'nun, yani bu işi takip eden birimin web sayfasından almış olduğum başvuru formu, bir de CV. Burada diplomayı ve transkribi arkadaşlar İngilizce veya Hollandaca istiyorlar. Benim diplomam İngilizceydi, transkript de İngilizceydi. Bundan dolayı herhangi bir çeviri yaptırmadan bu şekilde evraklarımı gönderebildim. Ben 26 Mayıs'ta arkadaşlar evraklarımı postaya verdim. Bundan bir 3-4 gün sonra bir mektup aldım. Mektupta iyi haberdi, yani evraklarımın onlara ulaştığı, eksik olmadığı ve ilgili birim tarafından sürecin başlatıldığı yazıyordu. Bu gerçekten iyi bir haberdi. Sonrasında Temmuz ortalarında bir e-posta aldım. E-postada şu yazıyordu: işte bilgilerinizle alakalı Türkiye ile iletişime geçiyoruz fakat reaksiye alamıyoruz. Süreç bundan dolayı biraz uzayabilir şeklinde bana bir bilgi verdiler. Tabii belki ben yanlış bir zamanda evrakları gönderdim. Çünkü tam yaz tatili başlıyordu Türkiye'de. Tabii tatil 3 ay sürüyor. Kamu kurumlarında işler belki biraz daha yavaş işleyebiliyor. Böyle bir bilgi verme gereksinimi duydular bana. Sonrasında arkadaşlar 28 Ağustos'ta ikinci bir mektup aldım. Bu mektupta şöyle diyordu: Türkiye'deki Milli Eğitim Bakanlığı'ndan alınan bir belge istiyorlar benden. Peki bu belgede neyin olmasını istiyorlar? Fizik öğretmeni Türkiye'de hangi yaş gruplarına ders veriyor ve hangi branşta ders verebiliyor? Bu bilgiyi benden talep ettiler ve bunun için 6 hafta süre verildiği yazıyor mektupta, ama diyor ki eğer diyor 6 hafta içinde geri dönemeyecekseniz bizden ek sürede talep edebilirsiniz diyor. Ben hemen araştırmaya başladım. Türkiye'de tanıdığım arkadaşlarla irtibata geçtim. En önce Milli Eğitim'in kapısını çaldık. Milli Eğitim beni direkt arkadaşlar konsolosluğa yönlendirdi. Konsolosluktan böyle bir belge alabilir dediler. Ben hemen ertesi gün, Allah'tan evim konsolosluğa çok yakın, konsolosluğa gittim. Konsolosluktaki bayan da hani böyle bir iş takibi olmadığını, yani böyle bir belge veremeyeceklerini söyledi ve beni tekrar Türkiye'deki Milli Eğitim Bakanlığı'na yönlendirdi. Sonrasında Türkiye'deki Milli Eğitim Bakanlığı'nda bir iki birime daha ben yönlendirildim. Tabii orada bir arkadaşım sayesinde ben bunları takip ediyorum. O benim adıma o ilgili birimlere gittim ama hepsi genel şunu söyledi: yani bizim bu formatta verebileceğimiz bir belgemiz yok dediler. Sonra üniversitenin kapısını çaldık. Üniversite de aynı şeyi söyledi: bizim bu formatta bir belgemiz yok. YÖK'e gittik, o da aynı şeyi söyledi. Ben artık en azından biraz daha araştırma yapayım diye ek süre istemeye karar verdim. Böyle basit bir dilekçe yazdım ek süre istediğime dair ve o dilekçeyi gönderdim. Bir yandan da araştırmaya devam ediyorum. En sonunda şöyle bir yol bulduk. Milli Eğitim Bakanlığı'nın web sayfasında bazı yönetmelikler bulduk. O yönetmeliklerde böyle parça parça yerlerde geçiyor. İşte fizik öğretmeninin fizik dersi verir şu yaş gruplarına. İşte fizik öğretmenliğine dair bazı yönetmelikler. Buradan böyle parça parça bulduğum 3-4 tane sayfayı seçtim.
Burada bir çevirmenle anlaştım. Çevirmene mail attım. Çevirmen de dedi ki ben dedi 2 hafta tatile çıkacağım. Nasıl olsa vaktimiz varmış. Ben tatil dönüşü hemen sana bir günde hazırlarım dedi ve 3 ya da 4 sayfa için benden 50 euro istedi. Ben de kabul ettim. Sonrasında arkadaşlar 2 hafta süre geçti. Ben tabi çevirmene yazayım mı yazmayayım mı kararsızım pazartesi günlerden. Bir başka mail aldım. Baktım DÜO'dan geliyor. Yani diploma ile ilgili birimden geliyor. O da şöyle yazıyor. İşte Emine Hanım, biz sizden işte fizik öğretmeni hangi yaş gruplarına hangi dersleri verir bu bilgiyi talep etmiştik. Fakat biz bu bilgiyi Türkiye'den alabildik. Artık sizin bize geri dönüş yapmanıza gerek kalmadı. Umarım çeviriyi iptal edebilirsiniz diye. Ben de hemen çevirmene yazdım. O da tatilden dönmüştü. Böyle bir mail aldım. Acaba çeviriyi iptal edebilir miyiz diye. O da tabii ki dedi. Henüz başlamamıştım. Arkadaşlar kıl payı 50 euroyu kurtardık ve çeviriyi iptal ettik. Sonrasında ben bir rahatladım. Oh çok şükür dedim. İşler iyi gidiyor ama bu arada neredeyse 4 ayı geçtik. 5 ay olacak yani bu süreç devam ediyor. Ama sonrasında hep bir mektup daha aldım. 3. mektubumu. 3. mektupta da şu yazıyor. Diyor ki mezun olduğunuz üniversiteden aşağıdaki bilgilerin geçeceği bir beyan istiyoruz. İşte tam isim, soyisim, doğum tarihi, bitirdiğiniz eğitimin tam ismi ve hangi tarihte bitirdiniz. Aslında aklıma şu soru takıldı. Ya bu aslında benim diplomam değil mi? Yani benim diplomamda bu bilgilerim büyük ölçüde yer alıyor. Neden böyle bir şey istiyorlar diye düşündüm. Sonradan bir arkadaş dedi. Diplomamız sahte olabilir. Bundan dolayı bu ilgili birim son olarak senin üniversitenden yeniden böyle bir beyan istiyor dedi. O yüzden hemen Hacettepe Üniversitesi'nin kapısını çaldık. Gerçekten böyle bir belge verebiliyorlarmış. Bu 4 bilginin yer aldığı bir belge. İngilizce ve Türkçe olarak arkadaşı benim adıma aldı. Bunu da 2 şekilde gönderebiliyormuşuz aslında. Birincisi aldığımız o İngilizce belgeyi posta yoluyla DÜO'ya iletmek. Ben o yolu seçtim. Arkadaşım önce bana iletti posta yoluyla. Sonra ben onu ilgili birime ilettim. İkinci yolda Hacettepe Üniversitesi kendi e-postasından o belgeyi ilgili DÜO'ya mail atabiliyormuş. Bu da ikinci yolmuş. Ama ben ilk yolu tercih ettim ve evrakı posta yoluyla onlara ilettim. Tabi artık şu an Ekim sonuna doğru oluyor bu işlemler arkadaşlar. Ben artık diyorum ki ne olur başka bir şey daha istemesinler. Süreç tamamlansın derken arkadaşlar tam böyle Kasım'ın 20'si gibi arkadaşlar diploma denkliği ile ilgili sonucum geldi. Şöyle sarı bir belge, bilmiyorum tam belli oluyor mu, şu kısmı şöyle sarı. Bu belgeyi aldım. Tabi önce çok sevindim ama sonrasında içeriğini okuyunca moralim bozuldu. Çünkü içeriğinde şöyle yazıyor. Sadece diyor international okullarda her yaş grubuna fizik dersi verebilir. Yani beni belli bir alanda kısıtlamışlar. Sadece international okullarda verebilir diye. Tabii biz herhangi başka bir şey de belirtmiyorlar. İşte biz kanunda şuna dayanarak bunu yaptık demişler burada. Ama bizim yine de içimiz rahat etmedi. Telefonla bir itiraz edelim, bir soralım istedik. Sağ olsun bir arkadaşım benim adıma burayı aradı. Hani neden international okullara dair bir şey çizildiğini, yani çalışma alanı çizildiğini sordu. Karşıdaki bayan arkadaşlar tam bunu cevaplayamamış. Sonrasında hani sanırım hata yapıldı, tekrar düzenleyelim demiş. Ve bundan, yani bu telefon görüşmesinden 3-4 gün sonra arkadaşlar yeni bir diploma denkliği daha geldi. Bu da ikincisi. Burada çok şükür herhangi bir kısıtlama yapılmamış. Diyor ki orta öğretim kurumlarında. Zaten biliyorsunuz Türkiye'de fizik öğretmeni de orta öğretim kurumlarına giriyor. Yani bir ilkokula ders vermiyoruz. Fizik dersi. Burada diyor tüm okullarda tüm yaş gruplarına, tabii orta öğretim kurumlarında fizik dersi verebilir şeklinde yazıyor arkadaşlar.
Evet, çok şükür ikinci olarak gelen diploma denkliği bana buradaki bütün ortaöğretim kurumlarında iş aramak için yetkiyi vermiş oluyor. Evet, tabii çok sevindik bu kağıdın gelmesiyle ama süreç tam 6 ay sürdü. Biraz ilginç oldu. Belki bilmiyorum, siz belki daha farklı şeyler yaşayacaksınız. Burada bakın şunu söyleyeyim. Bir telefonla itiraz ettik, düzelttiler. Yani siz de eğer kafanıza yatmayan bir şey olursa mutlaka sözlü ya da yazılı sorun, itiraz edin derim. Yani hakkınızı sonuna kadar arayın derim. Benim gibi diploma denkliği için başvuru yapacak herkese başarılar diliyorum. Umarım benimki gibi güzel sonuçlanır. Yani benden herhangi ek bir eğitim talep etmediler. İşte bir yıl, 2 yıl şunu da okuyacaksın demediler. Direkt bana Hollanda'daki ortaöğretim kurumlarında tüm yaş gruplarına fizik dersi verme yetkisini verdiler. Evet, şimdi sıra malum NT2 B2 dil diplomasını alabilmek. Onu da aldıktan sonra 2 diplomayı yan yana getirerek iş aramaya başlayabileceğim. Tabii daha yolun ortasında bile değiliz. Dil gerçekten, dil öğrenmek zor ama planlı ve programlı bir şekilde çalışıyorsanız hep mesafe alıyorsunuz. Ben kendim de bunu görüyorum. Yine Hollandaca ile ilgili videolar çekmeye devam edeceğim. Evet, 5 dakikada Hollanda kanalına çok uygun olmadı bu video. Biraz uzun oldu ama süreci baştan sona anlatmak istedim. Çünkü belki siz de benzer şeyler yaşayabilirsiniz diye. Evet, sesimden dolayı tekrar özür diliyorum. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.